Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istiyorsa o zaman onu Macaristan en kapsamlı şekilde destekliyor. Durum şu anda bu. Türkiye Cumhuriyeti bizden destek konusunda ne istiyorsa biz onu vereceğiz. Türkiye'nin son senelerdeki savunma sanayi konusundaki gelişmesini övmeye yok. Bu kesin yani. Türkiye inanılmaz bir yol kat etti. Devletler Teşkilatı içinde bizim gözlemci üyesi olmamız bizim için büyük bir onurdur. Bu grup üye ülkeler bizi kendileri arasına kabul ettikleri bizim için gerçekten önemli. Macarların Asya Türklerin Orta Asya'dan geldiğini çok net bir şekilde biliyoruz. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi'nin rezidansındayız. Viktor Matis, Ankara Büyükelçisi bizi bugün ağırlıyor olacak. Aslında kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan bir isim. Aynı zamanda kendisi Türkçeyi de çok aktif bir şekilde konuşabilen nadir büyükelçilerden biri. Bu bağlamda bakalım kendisi gerçekten bu kadar iyi Türkçe konuşuyor mu? Abartılıyor mu? Yoksa ciddi anlamda Türkçesi bu kadar iyi mi? İşte onu göreceğiz şimdi. Sayın Büyükelçi bizi ağırlıyor olacak. Hoş geldiniz. Sayın Büyükelçi merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. Aslında sizin Türkçe'ye ilginizden başlamıştık biraz evvel. Türkçeyi gerçekten bu kadar iyi konuşuyor musunuz? Türk halkı da merak ediyor. Sizden de bir selamlama bu bağlamda rica edeyim. Çok teşekkür ederim. O kadar iyi konuşuyorum ama idare eder bence konuşuyorum. Tabii Türkçe zor bir dil ama zor bir dil olduğuna rağmen öğrenilebilir. Ben de uzun zamandır Ankara'da görev yaptığımdan dolayı artık yeterince kadar pratik yapmıştım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Sayın Büyükelçim, aslında az evvel de ifade ettiniz. Türkçe çok da zor bir dil değil belki ama yabancılar bunun zor olduğunu söylüyor ama siz çok uzun zamandır Türkiye'desiniz. Kaç yıl oldu? Büyükelçi olarak hemen 4,5 sene oldu ama toplam görev sürem artık 10,5 seneden fazla Ankara'da. Tabii şu da var, Türkçe-Macarca'ya aslında çok yakın. Hani bütün dil, yapısı, gramer, telaffuz çok yakın Macarca ve Türkçe arasında. O nedenle yeterince kadar pratik yaptığınızda aslında kolay kolay kullanabilirsiniz. Görev süreniz dolacak yakın zamanda, artık 4,5 yıl oldu dediniz. Ne zaman dönüyorsunuz Macaristan'a? O %100 belli olmaz. Bir büyükelçi olduğumdan dolayı yarın da olabilir, 2 sene sonra da olabilir. Şu anda biz 2 sene ile planlıyoruz. O zaman sizi burada daha uzun göreceğiz. Bu da mutluluk verici. Sağ olun, eksik olmayın. Bir dili öğrenmek şununla başlıyor. Bir kültürü sevmekle başlıyor veya bir ülkeyi sevmekle başlıyor. Sizin Türkiye sevginizi de biliyoruz ve yakından da bunu gözlemlemek mümkün. Türkiye denilince aklınıza gelen 3 şey nedir? Çok zor bir soru. Tabii ilk önce gastronomi. Ben ilk kez Türkiye'ye geldiğimde çok şaşırdım ve Türk yemeklerini çok sevdim. O nedenle ciddi bir şekilde de kilo aldım. Ondan sonra elbette iş konusunda her şey, diplomasi, dış politika benim için çok önemli olan bir şey. Bir de hareketlilik. Biraz daha +1 olarak, 3+1 olarak olumlu bir şekilde kaosu da diyebilsem iyi olur. Çünkü Türkiye'de her şey son anda bir türlü gelişiyor. Son anda her şey yerine geliyor, bütün taşlar oturuyor ama son ana kadar bu olumlu çözümü her zaman beklemeniz gerekiyor. Şimdi benim için bu ilk zamanlarda biraz zordu ama alıştım. Bu da kültürün bir parçası. Bir konu daha var ki sizin aksanınız. Size Trabzonlu musun diye soranlar oluyormuş zira. Trabzon'da bir bağınız var mı? Trabzon'la herhangi doğrudan olan bir bağım yok. Ama doğru, bazıları biraz Trabzonlu aksanım olduğunu diyor. Ben de gramer hatalarımı biraz daha örtmek için bazı kelimelerin sonunu söylemiyorum, telaffuz etmiyorum. Orayı kapatıyorum. O nedenle Trabzonlu olduğumu diyorlar. Ama tabii ki 10 seneden fazla zamanı Ankara'da geçirip ben Trabzonlu olamam, Ankaralıyım. Büyükelçi ile konuştuk şimdi. Aslında özellikle Gençler Birliği'ne yakınlığından bahsetti ve eline topu aldı Sayın Büyükelçi. Bu topun hikayesini anlatmanızı rica edeyim. Tabii ilk önce şununla başlayayım. Macarlar için futbol çok önemli. Ben doğduğum, büyüdüğüm köyde de köy takımında futbol oynadım. Macaristan'ın 5. liginde şampiyonluğum var. Orada da yeteneklerini daha çok istekle oynadığımız belli. Ama Macaristan tarihinin en iyi futbolcusu, belki de dünya tarihinin en iyi futbolcusu da Ferenc Puskás idi. Ferenc Puskás'ın bu imzası bu ve o dönemde oynadıkları futbol topu da böyle bir şeydi. Yani o hipermodern futbol topları artık değil. Bu biraz daha tarihi bir şey.
Ferenc Puskás da dünyada çok bilinen, belki de en çok bilinen Macar markasıdır. Macaristan futbolu yanı sıra Türkiye'deki futbolu takip etmeye çalışıyorum. Genelde büyükelçiler, başkonsoloslar kim tutuyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Benim öyle bir niyetim yok. Çünkü büyükelçi olmadan çok önce de Gençler Birliği taraftarı oldum. O nedenle Gençler Birliği'ni hiçbir şey için satamam. Gençler Birliği ile yolunuz nasıl kesişti peki? 2010'da buraya geldiğimde Süper Lig'de 2 takım vardı. Şimdi artık Gençler Birliği tekrar oraya girmeye çalışacak. Bir türlü onlar daha sempatik geldi ve tarihten de biliyorum. Avrupa kupalarında da bir sene çok güzel müsabakaları vardı. Ben bir kere resmi bir ziyaret yaptım Gençler Birliği'ne. Daha Süper Lig'de olduğu zaman ve sağ olsunlar, forma sizin. Sağ olsunlar bana böyle bir formada hediye ettiler. Sayın Büyükelçi, aslında sosyal ilişkilerden bahsettik. Sizin Türkiye ile olan ilişkilerinizden, şahsi meraklarınızdan bahsettik. İkili siyasi ilişkilere gelmek istiyorum. Aynı zamanda ticari ilişkileri. Hem sizin Türkiye'de yürüttüğünüz çalışmalar hem de bir yıla yakın süredir Gülşen Karanüş-Ekşioğlu'nun Macaristan'da yürüttüğü çalışmalar söz konusu. Aynı zamanda kendisi Türkiye'den Macaristan'a gitmeden önce Macarca öğrenmeye başlamıştınız. Siz Türkçe'ye meraklısınız, o da Macarca'ya merak saldı. İkiniz arasında aslında zaman zaman bir diyalog yaşanıyor mu iki büyükelçi arasında ve ikili ticaret hacminin gelişmesi için hangi adımlar atılacak? Evet, yeni büyükelçimizle çok iyi bir mesleki ve şahsi irtibatımız var. Kendisi Macarcayı öğrenmek için elbette çok fazla çaba gösteriyor. Şimdi dediğim gibi ben 10 seneden fazla kaldım Türkiye'de. Şimdi Gülşen Hanım'ın da 10. senesinden sonra tekrar bu soruyu sormanızı rica ediyorum. Çünkü adil olmamız gerekiyor. Karşılaştırmak elbette bu konuda pek mümkün değil. Türkiye-Macaristan arasındaki siyasi ilişkiler çok iyi bir durumda. Karşılıklı gidiş gelişler en yüksek seviyeye kadar oluyor. Sadece bu sene içinde Başbakanımız 3 kere Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanımız da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 4 gün boyunca Türkiye'deydi. Dışişleri Bakanımız da 3-4 kere geldi Türkiye'ye bu sene. Sadece bu sene içinde depremden önceki ayda, yani Ocak ayında da 3 Türk bakanı resmi ziyareti Macaristan'a gerçekleşti. Bunlar çok önemli bilgiler. Çünkü Türkiye ve Macaristan arasındaki siyasi işbirliğinin aslında tamamen yerinde olduğunu anlatıyorlar. Elbette siyasi işbirlik böyle bu kadar iyi bir durumda olsa o zaman hemen ekonomik durumun nasıl olduğunu da anlatmamız gerekiyor. 2013'te 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz vardı. Bu 2021'e kadar, yani 8 sene içinde 2'ye katlandı. 4 milyara kadar geldik. Covid ve savaş nedeniyle de 2022 senesinde bu aşağı yukarı 4 milyar kaldı. 4 milyar dolarda aslında ciddi bir rakam ama ikimiz arasında daha çok ciddi bir potansiyel var. Şimdi bu potansiyeli aynı zamanda şurada da görüyoruz. Karşılıklı olarak ziyaretler de sıklaşmış durumda. Sayın Peter Szijjártó'nun da zaman zaman Türkiye ziyaretlerini görüyoruz. Ve yakın zamanda Sayın Başbakan Viktor Orbán geldi. Depremin ardından da, deprem felaketinin ardından da Katalin Novak Cumhurbaşkanı geldi, ziyarette bulundu. Ziyaretlerin sıklaşması iki ülke ilişkilerinde ne boyutta olduğunun en büyük göstergesi. Peki yakın zamanda Türkiye'de seçimlerin tamamlanmasının ardından Macaristan'a mı bir ziyaret öngörülüyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yoksa Macaristan'dan ziyaretler bekleniyor mu? Bunlar yavaş yavaş oluşuyor. Hepsi biraz daha kendi yolunu bulur. İlk önce şunu söylemek isterim. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin tarihleri depremden önce belirlendi. O nedenle biz herhangi bir rahatsızlık burada yaşatmak istemedik. Türk tarafıyla konuşarak dedik ki tamam, artık Cumhurbaşkanımız gelebilir, rahatsız etmeyecek. O nedenle güzel ve kapsamlı bir program yaptık. Tabii seçimlerden önce de ziyaretlerimiz devam ediyordu. Seçimlerden sonra da olacak ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti çok yoğun. Hem yeni bakanların yerlerine oturmaları gerekiyor, işlere başlaması gerekiyor. Biz o nedenle çok fazla baskı yapmak istemiyoruz. Kendi işleri var. Macaristan'a birçok bakanımızı davet ettik. İlk etapta elbette Sayın Dışişleri Bakanımızın geleceğini düşünüyoruz. Bu yaz boyunca gerçekleşecek. Büyük bir ihtimalle Eylül ayında da kocaman bir demografi forumu olacak, zirvesi olacak Macaristan'da. Oraya da bakan seviyesinde katılım öngörüyoruz. Arada Cumhurbaşkanımızın kısa bir ziyareti söz konusu ama bu sene en önemli programımız 18 Aralık 2023 tarihindeki yüksek düzeyli geliştirdiğimiz stratejik işbirliği konseyi toplantısı. Neden 18 Aralık? Çünkü tam 100 yıl önce 1923
senesinde 18 Aralık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti adıyla ülkeniz ilk uluslararası dostluk anlaşmasını Macaristan ile imzaladı. Bu bizim için önemli bir tarih. Türkiye için de önemli bir tarih. Aynı zaman bu konsey toplantısıyla beraber aynı gün 2024 Türkiye Macaristan Kültür Senesi'nin ilk programını yapacağız ve ondan sonra 2024 sırasında devamlı Türkiye'de Macaristan'ı tanıtacağız. Türk tarafı da Türkiye'yi Macaristan'da tanıtacak. Sayın Büyükelçi, ilişkiler deyince atlamadan geçmek olmaz. Savunma alanındaki işbirlikleri, savunma sanayi bağlamında yakın işbirliklerinin sürdürülmesi için çabalar olduğunu biliyoruz. Ancak resmi olarak atılmış bir adım henüz söz konusu değil sanıyorum. Bayraktar TB2'leri aslında siz birkaç yıldır övgüler diziyorsunuz. Bu bağlamda yakın zamanda gerek İHA, SİHA bağlamında da işbirliklerini görecek miyiz? Macaristan talip mi? Şimdi Türkiye'nin son senelerdeki savunma sanayi konusundaki gelişmesi övmeye yok. Bu kesin, yani Türkiye inanılmaz bir yol kat etti. Bunu kesinlikle görüyoruz. İHA'lar, SİHA'lar konusunda çok detaylı bir görüşmemiz olmamakla beraber başka alanlarda ciddi bir işbirliğimiz söz konusu. Macaristan ordusu 2026 senesine kadar tamamen yenilenecek. Bunun prosedürü zaten çoktan başladı. Ve büyük projelerin birini zaten Türkiye ile yapıyoruz. O nedenle işbirlik devam ediyor. Ama önceden dediğim gibi iki ilişkide büyük bir potansiyel olduğu bu özel alanda kesinlikle doğrudur. Burada da potansiyeli doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Şimdi esasen yeni dönem yeni bir vizyonla başladı. Türkiye yüzyılı vizyonunu Türkiye ortaya koyuyor. Türk dünyasıyla da yakın işbirlikleri içerisinde olunmak için de hedefler ortaya kondu. Ki geçtiğimiz dönemde Türk Devletleri Teşkilatı ismiyle yeni bir dönem başlattı. Siz de Macaristan olarak gözlemci üyesiniz. Kendinizi Türk dünyasının içinde nasıl konumlandırıyorsunuz? Türk Devletleri Teşkilatı içinde gözlemci üyesi olmamız bizim için büyük bir onurdur. Bu grup üye ülkeler bizi kendileri arasına kabul ettikleri bizim için gerçekten önemli. Macarların Asya köklerinin Orta Asya'dan geldiğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bunu artık komünizmin yıkıcı güçlerine karşı artık bütün Macarlar kabul ediyor. Bizim Orta Asya köklü olduğumuz konusunda çok fazla soru işareti kalmadı. Böylece gözlemci üyesi olarak aynı masada oturmak bizim için büyük bir zevk ve onurdur. O kadar fazla alan kapsıyor ki işbirlik. Hemen her hafta, her ay bir tane zirve var veya bakanlar arası görüşme var. Hatta bunu takip etmek ile bazen zor. Ama bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü bölgeyle olan işbirliğimiz geniş. Bölgenin de benim açımdan da en önemli ülkesi Türkiye ile olan işbirlik içinde, başka ülkelerde de işbirlik içinde güzel bir sinyal. Şimdi sadece Türk Devletleri Teşkilatı ile değil, TÜRKSOY ile, Türk Dünyası Kültür Örgütü ile de yakın bir işbirliğimiz var. Güzel kitaplar çıkarttık ortaklaşa. Elbette Türk dünyasının kültür başkentlerindeki faaliyetleri de takip ediyoruz. Neden? Çünkü bu sene Avrupa'nın kültür başkenti de Macaristan Veszprém'de benim eğitim gördüğüm şehir. Sayın Büyükelçi, aslında diğer bir konuysa şu, işbirliklerinin derinleştiği konuların başında geliyor. Türk polisinin Macaristan'da da görev alması, hudut güvenliğinin, kaçak göçün engellenmesi için de ortak bir adım atıldığını biliyoruz. Bu bağlamda bu zamana kadar, bu proje başladıktan sonra kaç kaçak göçmen yakalandı? Türk polisleri Macaristan, Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında bugüne kadar 7500'e yakın kaçak göçmen durdurdu. Gerçekten Türk polisine orada gösterdiği performans takdire şayandır. İşbirlik aslında iki İçişleri Bakanı'nın kendi girişimlerinden dolayı doğdu ve gelişti ve artık birkaç senedir, 4. senedir devam eden güzel ve verimli bir işbirlik. Bu alanda işbirliğimiz kesinlikle devam edecek. Sayın Büyükelçi, şimdi aslında bölgesel bir konuya, bölgesel bir soruna geçmek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı 2 yıldır devam ediyor ve Türkiye de savaşın başından bu yana arabuluculuk vizyonunu, misyonunu ortaya koydu. Macaristan'ın da aslında Türkiye'nin bu pozisyonuna destek verdiğini bir ölçüde biliyoruz. Ancak Avrupa Birliği Türkiye'nin bu pozisyonunu tam olarak anlayabilmiş değil. Zaman zaman eleştirilere tabi tutuluyor ve Rusya neden yaptırım uygulamadığı sorgulanıyor. Ancak siz de belli alanlarda Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerden biri oldunuz. Bu bağlamda Avrupa Birliği nezdinde bir tepkiyle karşılaştınız mı ve Türkiye'nin karşılaştığı tepkiyi de nasıl yorumlarsınız?
Türkiye ne kadar çok eleştiriliyorsa Macaristan da o kadar çok eleştiriliyor. Herhangi bir konuda savaş olmasın da herhangi başka bir konuda öyle. Bu savaş gerçekten üzücü ve Rusya tarafından yapılanlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Ancak bu da bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dışında Avrupa kıtasında her iki tarafla görüşebilen yönetici artık kalmadı. Türkiye bu konuda bölgesel barış için kilit rol oynuyor. Macaristan'ın pozisyonu çok net, hemen barış gerekiyor. Savaşın durdurması gerekiyor, insanların ölmemesi gerekiyor. Bunlar çok basit kelimeler. Bununla başlıyorsak, barışla başlıyorsak diğer geri kalan işleri de artık 1,5 senelik savaştan sonra muhtemelen diplomasi yönüyle de çözmek mümkün olabiliyor. Ancak kesinlikle belirtmem gerekiyor. Macaristan Avrupa Birliği tarafından uygulanan bütün yaptırımlara taraftır. Yani Macaristan yaptırımları uygulamıyor diye bir şey yok. Sadece biraz daha mantıklı olmak gerekiyor ve özellikle bir yaptırım hakkında karar verirken zararlı olan bir yaptırımın kabul edilmemesi yönünde düşüncelerimiz vardı. Çünkü öyle bir yaptırım karşı taraf için zararlı olmayacak, bizim için zararlı olacak. Mesela nükleer enerji alanındaki yaptırımı desteklememiştiniz Rusya yönelik. Elbette. Çünkü birçok Avrupa'daki sistem Rusya sistemiyle ilgili. Şimdi nükleer konusundaki gelişmeler mümkün olmuyorsa o zaman ne yapacağız? Veya aynı şekilde de doğalgazın sürdürülmesini de dikkate almak gerekiyor. Şimdi fiziki bir gerçek de şu, en sabit bir şekilde Macaristan doğalgazı Rusya'dan alabiliyor. Bu bizim hatamız değil. Bu sadece tarih sırasında böyle olmuş olan son 10 senelerde böyle olan bir altyapı problemidir. Biz Batı Avrupa'dan yeterince kadar gaz alamıyoruz. Sayın Katalin Novak da zaten dikkat çekmişti. Türk akıma ihtiyacımız var demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu diplomasi trafiğini sürdürmek için demişti. Buna da dikkat çekmekte belki fayda var. Doğrudur. Rusya-Ukrayna savaşının ardından aslında en önemli rollerden birini Türkiye üstlenmişti, arabuluculuk rolü ve arabuluculuk rolüne de Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğundan tepki gelmişti. Ancak Macaristan hariç, Macaristan Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonuna başından beri destek veriyordu. Aslında Macaristan Büyükelçisi'ne bunu sormamın sebebi de değişen koşullarla birlikte pozisyon değiştirip değiştirmediğiydi. Macaristan Büyükelçisi'nin verdiği yanıtla da anladık ki Türkiye ile aynı pozisyonda yer alıyor. Türk akım bağlamında peki siz karşılaştınız mı? Evet, destek veriyorsunuz. Yaptırımlarında belli ölçüde bu bağlamda enerji alanında karşısındasınız ama Türk akımın devamlılığı yönünde, bu ihtiyacın giderilmesi yönünde bir karşılık buldunuz mu? Yani Türk akımı bizim için hep önemli bir boru hattı oluyor ve olacak bundan sonra da. Bunun yerine herhangi başka bir şeyin geçmesini istemiyoruz. Macaristan'ın enerji güvenliği bizim için çok önemli bir şey ve tabii ki olabilecek en fazla kaynaktan gaz veya başka türlü enerji alabiliyorsak enerji güvenliğimiz o kadar iyi bir durumda olacak. Biz başka yerlerden de enerji bulmaya, gaz bulmaya açığız. Türkiye'den, işte Turkish Blend'den almaya da açığız ama bütün bunlar üzerine çalışmak lazım. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı demişken bunun da bir sonucu neticesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci başladı. Onlar da endişelerini dile getirdiler ve üyeliklere adaylıklarını koydular. Şimdi Türkiye gibi Macaristan'da üyeliklere başlangıçta mesafeli yaklaştı. Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye ile aynı zamanlarda onay verdiniz. İsveç'inkine henüz onay vermiş değilsiniz yanılmıyorsam. İsveç'in NATO üyeliği hususunda sizin endişeleriniz de Türkiye'ninkiyle benzer mi? Terör noktasında mı endişeler yoksa başka bir konu daha var mı? NATO üyeliği için İsveç resmi olarak başvurduğunda NATO üye ülkelerinin çoğu hemen tamam dedi. Ancak bu bir güvenlik ittifakı. İttifaka alınan ülkelerin güvenlik konusunda net bir şekilde işbirlik yapması gerekiyor. NATO müttefiklerin en önemli olanların biri bizim güvenlik konusunda bazı kaygılarımız var dediğinde ciddiye almamız gerekiyor. Onu sadece böyle geçer abi falan yapamıyoruz. Türkiye'nin güvenlik konusunda bazı düşünceleri varsa onu herkesin dinlemesi gerekiyor. Bu çok net bir şey. Macaristan ve İsveç arasındaki ikili ilişkilerde şunu görüyoruz. Karşılıklı saygı maalesef öbür taraftan yoktur. Biz hiçbir ülkenin iç politikasını veya
nasıl oradaki insanların yaşamak istediğini eleştirmiyoruz. Kendi düşüncelerimizle resmi olarak da paylaşmıyoruz. Kendi düşüncelerimiz var ama o bizim işimiz. Herkes istediği kadar düşünebilir. Ancak bizi devamlı eleştiren, bizi devamlı kötü bir örnek olarak gösteren bir ülkeyle belki ikili ilişkilerimizi ilk önce onarlamamız gerekiyor. Bu iki konunun aslında her ikisi çok önemli. Teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. Bir diğer konu da aslında Avrupa Birliği'nin üyelik süreci. Türkiye'nin üyelik süreci bildiğiniz gibi yavaş ilerliyor. Hatta ilerlemiyor demek de oldukça normal bir başlık olur. Macaristan peki bu üyeliğe nasıl yaklaşır? Türkiye ile belli ölçüde müttefiklikleri var, işbirlikleri var. Avrupa Birliği nezdinde de bir işbirliği görülebilmesi için bu pozisyon bağlamında Macaristan ne der? Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istiyorsa o zaman onu Macaristan en kapsamlı şekilde destekliyor. Durum şu anda bu. Türkiye Cumhuriyeti bizden destek konusunda ne istiyorsa biz onu vereceğiz. Çünkü bize göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri Avrupa Birliği'nin içindedir. Bu kadar basit. Yani Türkiye Cumhuriyeti gelmek istiyorsa almamız lazım. Tabii bir sürü şart var. O şartların yerine getirilmesi gerekiyor her iki taraftan ancak. Yani Türkiye şartların bazılarını doldurduğunda bir sonraki adıma geçmek şart. Tabii bu biraz daha kompleks bir konu, karışık bir konu ama önümüzdeki sene 2024'ün ikinci döneminde Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığı yaklaşıyor. Şimdi bölgesel ve Avrupa Birliği içindeki gerçekleri de göz önünde tutmak gerekiyor. Ama ben şahsen umuyorum ki en azından Ankara'da ve Türkiye ile ilgili ciddi bir ilerleme kaydetme şansımız olacak. Belki yeni fasılların açılması söz konusu olabilir sizin döneminizde. Bütün bunları konuşmak gerekiyor ama fasılların açılması bütün üye ülkelerin kararıyla olabiliyor, oy birliğiyle olabiliyor ve orada yanlış hatırlamıyorsam 2012 civarında biraz durduk. Tam bizim 6 aylık dönemimizde orada bir ilerleme oluyor mu? O biraz zor gibi geliyor. Ama artık gerçekler hakkında konuşmak gerekiyor. Yüksek düzeyli görüşmelerin devam edilmesi gerekiyor ve bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Bu soruyu sorma amacım işte tam da buydu. Macaristan Büyükelçisi de kendi dönem başkanlıklarında, AB dönem başkanlıklarında Türkiye'nin üyeliklerine tam destek vereceklerini söyledi. Beni de tatmin eden en büyük yanıtlardan biri bu oldu. Görüşmeler şart elbette ki. Şimdi aslında şuna geçmek istiyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından tıpkı 1999'daki depremde olduğu gibi Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri Macaristan oldu. 1999'daki depremlerde simgeleşen Manç vardı. Şimdi bu depremde ise Manç'ın eğitmeni aslında Türkiye'ye geldi. Burada çok aktif bir şekilde rol aldı. Sizin de sanıyorum bize göstermek istediğiniz şeyler vardı. Onları görmek isteriz. O tabloları görmek isteriz. Geçelim. Sayın Büyükelçi az evvel ifade etmiştik zira. Şimdi Katalin Novan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde de aslında o dönem deprem felaketinin meydana geldiği dönemde aktif rol olan isimler o salondaydı, Cumhurbaşkanlığındaydı. Cumhurbaşkanı da ağırladı. Hatta simgeleşen köpeklerden biri de yine sahneye çıkmıştı. Aslında çok da gülümseten anlara da şahit olmuştuk. Bu fotoğraf karesi de sanıyorum onun sonrasında mı? Onun hemen öncesinde yani depremlerden sonra Macaristan'a dönmüş olan ekibi Cumhurbaşkanımız ilk gün kendi ofisine davet etti. O dönemde fotoğraf çekildi. Kaç kişilik ekip gelmişti? Macaristan'dan toplam 167 kişi geldi. 7 farklı ekip içinde. Bunun ikisi devlet ekibiydi. 5 ekip de STK'lardan uzmanlar bunlarda. Şimdi bahsettiğiniz Manç 1999'da Kocaeli'nde hayat kurtardı. Onun sahibi şimdiki köpeğiyle tekrar geldi ve 5. günde bir hayat kurtardı. Onların kurtardığı çocuğu Cumhurbaşkanı şahsen de ziyaret ettiği Adana'da. Yoğun bir şekilde incelenmesi gereken başlıklardan biri ki Katalin Novan'da çok güçlü bir iletişim vardı o arama kurtarmacı köpekle de. Evet, evet. O iletişimi de göz dolduran bir iletişimdi. Bizler de teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Bu depremlerin ne kadar yıkıcı olduğunu Macaristan'da halkın alayamayacağını sandım ben. Çünkü Macaristan deprem bölgesi değil. Bizim en büyük depremimizin 4'ün
altında olduğunu da diyebilirim. Yani biz depremin ne olduğunu bilmiyoruz. O nedenle de iyi ki yanıldım ve Macarlar bunun ne kadar büyük olduğunu anladılar. İnanılmaz bir şekilde sempati oluştu. Daha da fazla sempati oluştu ve insanlar kendi ceplerinden biriktirdikleri parayı büyükelçiliğinize gönderip ellerinde olan malzemeleri, gerekli şeyleri de büyükelçiliğine götürüp destekte bulundular. Tabii bu ekibin özelliği de toplam 167 kişiyle 29 köpeğin gelmesi. Arama kurtarma köpeklerinin yapabileceği iş çünkü çok fazla, çok ciddi bir katkıda bulunabiliyorlar. Çünkü insanlar oradaki mağdurların nerede olduğunu dışarıdan anlamayabilir ama köpekler bunu dışarıdan gösterebiliyor. Ancak bu köpek 5. günde bu çocuğu buldu. Bunlar çok önemli şeyler. Belki bir can, belki Kocaeli'de de bir can kurtarıldı. Ama bu Türkler ve Macarlar aslında ne kadar kuvvetli bir bağın olduğunu ancak artık Türkler ve Macarlar anlayabiliyor. Bu nedenle de Kocaeli'nde bu sene Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Mançin yani 1999'daki arama kurtarma köpeğinin heykelini açtık. Özel bir heykel, bilmiyorum Türkiye'de kaç köpek heykeli var ama artık yerel hakim ve bizim bölümümüze çok yakın olan Sayın Büyükelçi, sanıyorum bir de kaskım vardı. Evet. Göstermek istemiştiniz bunu. Evet. Şimdi bu kask Macaristan resmi devlet ekibinin bütün üyeleri tarafından imzalanan kask. Devletin gönderdiği 71 kişi vardı. Onlar da Hatay'da, ekiplerimizin çoğu da Hatay'da çalıştı. Onlar da Hatay'da faaliyet gösterdiler. Biz büyükelçilik ekibi olarak da, gönüllü ekip olarak da 4 gün oradaydık. Tabii biz hayat kurtaramıyoruz ama hayat kurtarabilen insanlara olabilecek en fazla yardımcı olmaya çalıştık. Bir şey eksik olduğunda biz onu bir türlü çözdük ki onlar olabilecek en fazla çalışabilsin. Yönlendirme önemliydi. Özellikle bu ekip 17 kişi kurtardı. 6 Şubat depremlerinin ardından Macaristan Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olmuştu. Kendisine ben de bu soruyu sordum ve Macaristan'dan gelen ekibin yürüttüğü çalışmaları detaylıca anlattı. Ben de tatmin eden cevabı aldım. Sayın Büyükelçi, aslında eserlerden bahsetmiştik. En öne çıkanlardan biri sanıyorum Gülbaba. Bunu göstermenizi rica edeyim. Evet, Gülbaba türbesi Budapeşte içinde gerçekten önemli bir yer. Turistler için de, Türkler için de, Macarlar için de. Geçen senelerde yenilenmiş olan bir yer ve Gülbaba türbesine çıkıyorsanız Budin'in veya Buda tarafının yukarıda kalan bir kısmına gidiyorsunuz ve önünüzde bütün Budapeşte görülüyor. O nedenle Gülbaba Türbesi bizim için hala çok önemli bir yer. Ama Türkiye ve Macaristan arasında çok fazla tarihi bağ var. Sadece Gülbaba değil, mesela birçok kişi İbrahim Müteferrika'nın da Macar olduğunu bilmiyor. Ben de bilmiyordum şahsen. Yani o nedenle Müteferrika sergisinin Millet Kütüphanesi'nin yapıldığı beni çok mutlu etti. Çok güzel bir işbirliğimiz vardı. Türksoy'la, az önce konuştuğumuz Türksoy'la güzel bir işbirlik yaptık. O da şöyle, Macar Türkologların küçük bir ansiklopedisi. Bu bütün Türkolojiyle ilgili, yani Türkiye ve Türk dünyasıyla ilgili Macarlar hakkında kaç Macar Türkolog var bu kitapta yer alan? 200-300. Çok fazla. Yani bunlar gerçekten çok önemli isimler. Şimdi sayfa sayfa görüyorsunuz. Genelde bir kişiye 2 sayfa geliyor. Şimdi bakınız bu çok fazla ve gerçekten fazla çaba gösteren insanlar. Şimdi Osmaniye'ye geri gelelim bir saniye. Çünkü 1936'da Ahmet Adnan Saygun'un davetiyesi olarak Béla Bartók Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde ilk kez Ankara'ya gitti. Çünkü o dönemde gerekli izinleri Ankara'dan almak gerekiyordu. İlk büyükelçimizin László Tahin'in rezidansına gitti. Önceden kendileri de yazıştılar ve orada bekleyip kaldı. Şimdi László Tahin'da ilk büyükelçimiz dedi ki dünyanın en büyük bestecisi bana geliyorsa o zaman rezidansıma bir piyano getirmem gerekiyor. Ve şu anda durduğumuz piyano 1936'da aylar boyunca Béla Bartók tarafından kullanılan
tarihi bir piyano. Bizim için gerçekten önemli çünkü inanın Macaristan'da herkes Béla Bartók'un müzik konusunda ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu biliyor. Zaten kendisiyle ilgili Türkiye'de de birçok çalıştay yaptık. Esasen iki ülke ilişkilerinin ne kadar tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunuzu kısaca aslında sadece birkaç dakikayla anlatmak elbette mümkün değil. Bir özet geçtiniz. Ama bu piyanonun hikayesi de oldukça meraka değer. Ben teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim sunduğunuz katkılar için, röportajımıza destek verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. teşekkür ederim. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'le sohbet gerçekleştirdik. Sohbetimizde Türkiye ve Macaristan ilişkilerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan İsveç'in NATO üyeliğine kadar pek çok başlığı ele aldık. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti izlemeniz temennisiyle. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istiyorsa o zaman onu Macaristan en kapsamlı şekilde destekliyor.